Evet sevgili Kanal Avrupa izleyenleri, Sağlık Türkiye'de programımızda eski partnerim, çok sevgili dostum, estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Fatih Dağdelen bizlerle beraber. Yeniden hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Seni ağırlamak çok keyifli her Çok zaman. sağ olun. Seninle sohbet etmek özellikle ki bu estetik güzellik üzerine sohbet etmek çok keyifli. İlk sorumla başlamak Tabii istiyorum. ki memnuniyetle. İdeal bir burun nasıl olmalıdır? İdeal burun her şeyden önce kişinin yüzüyle uyumlu olması. Yani kriterimiz bu aslında. Hiçbir zaman böyle kalkık, kavisli ya da son zamanlarda böyle Barbie nose falan diyorlar. Belki sosyal medyada görmüşsünüzdür. Böyle küçültülmüş, kaldırılmış. Böyle beklenti içerisinde olan hastalarla da karşılaşıyoruz. Özellikle böyle kaşları çok çekilsin, işte burunlar kalksın, böyle biraz küçülsün. Bu beklenti içerisinde olan hastalara ben bunu hep şöyle söylüyorum. Burun sonuçta sadece bir estetik organ değil, aynı zamanda fonksiyonel de bir organ. Eğer burnu çok fazla küçültürseniz, çok fazla çökertirseniz bu defa fonksiyonel anlamda bir kayıp olur. Nefes alamazsınız. Bir süre sonra yani bunun çünkü bir ömür burunla yaşayacaksınız, aynı burnunuzla yaşayacaksınız. Yani çok küçültülmüş bir burun belki o sene olmasa bile 3 sene, 5 sene, 10 sene, 20 sene sonra yüzünüzde hakikaten çok komik bir görüntü haline gelebiliyor. Bu nedenle burnu planlarken özellikle doğal olmasını ilk başta şart koşuyoruz ama doğallık derken de hani sanattan yoksun bir doğallıktan bahsetmiyorum. Yani yine tabii ki burnun olması gereken bir takım kriterler var. O burunda olması gereken bir takım yapılar var. Ve bunu eğer bir plastik cerrah, bir estetik cerrah yaptırıyorsanız o hekim zaten sizin burnunuzu yüzünüzle uyum içerisinde gerçekleştirir ki öyle yapmalıdır zaten. Burun her şeyden önce çok geniş olmamalı, çok kalkık olmamalı ama düşük de olmamalı. Mesela erkekle bayan burnu arasında bile fark vardır. Erkek burnu biraz daha değişik yapılır, bayan burnu biraz daha değişik yapılır. Ve fonksiyonel anlamda da düzgün bir burun yaparsanız hakikaten o kişi burnuna her baktığında sizi hayırla yad eder. Diğer şekilde de her aynaya baktığında bu ne olmuş diyerek bundan ötürü ciddi anlamda muzdarip olur. Bence en zor ameliyatlardan bir tanesi Evet. ve gerçekten hani karar verirken böyle milyon defa düşünülmesi gereken ameliyatlardan bir tanesi. Çünkü yüzünün tam ortasında yani Aynen. ömür boyu o seninle beraber gidecek bir şey. Aynen öyle. Peki mesela alerjik reaksiyon olan, daha doğrusu alerjisi olan hastalarda hani burun içindeki konkaları çok Evet. şişen hastalarda daha sonrasında ameliyat sonrası ya da ameliyat esnasında zorluk çekiyor musunuz, yaşıyor musunuz? Şimdi şöyle, aslında burun ameliyatı yaptığımız hastalarımızın %80-90'ında ki mutlaka bir deviyasyon dediğimiz içeride kıkırdak eğiklikler ya da burun eti büyüklüğüyle ilgili problemlerle karşılaşıyoruz. Bununla beraber nefes almayı etkileyen sadece burnun içindeki yapılar değil, aslında burnun şekli de nefes almamızı bazen etkileyebiliyor. O yüzden ben her şeyden önce burun ameliyatı olacak olan bir kişi nefes alma problemi dahi olsa bunu mutlaka estetik ameliyatla birlikte düşünmeli. Ya da estetik bir işlemle beraber yapılması gerekebilen bir problem olarak değerlendirmek lazım. Hatta dün bir hastamın ameliyatını gerçekleştirdim. Hasta tamam nefes alma ile ilgili eğiklik problemi var, içeride deviyasyon var, burun eti var ama asıl o hastanın nefes alma problemi burnunun aslında dış yapısıyla ilgili bir mesela mandal burun diyoruz biz buna, pinch nose deriz. Özellikle burun kanatlarının olduğu kısım böyle içe doğru sanki bir kaşığın içi gibi düşünün. Böyle basıktı. Yani bunu düzeltmediğiniz takdirde onun içini ne kadar açarsanız açın bu hasta hiçbir zaman bundan fayda görmez. Şuraları basık burunlar. Bakın şuraları basık. Bu tip burunlardaki kıkırdak deformedir. Normalde burun üstündeki şu uç kısmındaki kıkırdak dışa doğru böyle kaşığın sırtı gibi olması gerekirken bazı insanlara kaşığın içi gibi oluyor ve bunlarda buralarda iki tane böyle çöküklük oluyor. Bası, evet. Çöküklük oluyor. Bu hastalar hatta tek burun deliklerini kapatıp nefes aldıklarında burnun böyle kapandığını da hissederler. Buna biz valve problemi, internal valve deformasyonu deriz. Yani sözün kısası şunu demeye çalışıyorum. Nefes alma probleminiz dahi olsa mutlaka bir plastik cerrahi, estetik cerrahi uzmanına burnunuzu göstermeli ve yaptırmalısınız. Çünkü eğer sadece içini yaptırtırsanız belki bunu sigorta karşılıyor diyerek ya da işte sağlık sigortan bunu ödüyor diyerek bakıyor olabilirsiniz.
Ama nihayetinde bizler burun ameliyatını yaparken içiyle ilgili yaptığımız işlemler için ekstra bir ücret bile almıyoruz. Mesele burun içerisindeki septum, onun bir kolonu, bir dikmesi gibi düşünün. İçte yapılan o yaptığınız işlemlerde bazen kıkırdak çıkartıyoruz. O kıkırdakları burnun şekillendirmesinde kullanabiliyoruz. Bu nedenle hani burun ameliyatı olacak, nefes alma ile ilgili bir ameliyat dahi olacak olsanız mutlaka bir plastik cerrahi uzmanıyla görüşmelisiniz ve tecrübeli bir hekime denk gelmeniz gerekiyor. Çünkü günümüzde burun ameliyatlarında ülkemiz gerçekten çok başarılı, çok iyi ve çok iyi noktadayız. Yani şu anda dünyanın en iyi burunlarını biz yapıyoruz desem abartmış olmam. Fakat bu anlamda yine de hani sosyal medyaya bakıp da, çünkü binlerce, yüz binlerce de hekim var ve her birisi burun yapıyor ve burunlarını paylaşıyorlar. Oysa ki sizin burnunuz belki orada paylaşılan burun gibi değil. O yüzden iyi sonuçlar da almayabilirsiniz. Yani sosyal medyadan da aldanmamak lazım. Bu işte tecrübeli, hakikaten işini iyi yapan bir hekime karşılaşırsanız bu sizin için büyük bir avantaj, diğer şekilde çok ciddi anlamda bir dezavantaja dönebilir. Burunda özellikle kemikle ilgili problemler var ise, işte kemerle ilgili problemler var ise, ucuyla ilgili problemler varsa hepsini uyum ve denge içerisinde ve fonksiyonel anlamda da iyi yaparsanız o burundan başarı elde edilmiş olur ve ömür boyu da o hasta burunla ilgili herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmaz. Peki hocam, burun küçültmenin yanı sıra küçük burunlar için de büyütme işlemi yapılabilir mi? Ki bunu yaptıran bir arkadaşım vardı. Evet. Yani küçük olan burnunu biraz büyüttü. Evet, şimdi şöyle, aslında burun küçültmek de ciddi sıkıntılı bir iş, burun büyütmek de sıkıntılı bir şey. Şimdi burnu küçültürken oradan tabii ki kemik alıyorsunuz, kıkırdak alıyorsunuz, daraltıyorsunuz, kanatlardan küçültmeler yapıyorsunuz ve olabilecek en iyi forma sokuyorsunuz. Burun büyütme özellikle mesela etnik noz dediğimiz bilek hastalar, yani siyahi hastalar için yapılabiliyor ya da uzak doğulu hastalar için yapılıyor ya da daha önce ameliyat olmuş, burundan fazla doku çıkarılmış hastalar için gerçekleştiriliyor. Bunlar için mutlaka kıkırdak kullanmak gerekiyor. Yani bir hasta daha önce ameliyat olmuş ise ya da yapısal olarak burnu gerçekten basık bir burun ise bu tip burunlarda büyütme cerrahisi gerçekleştiriyoruz. Bunun için hastanın ya kaburgasından kıkırdak alıyoruz ya da banka kıkırdakları artık çok revaçta ve çok sık kullanıyoruz. Bunlar yeni bir iz yapmanızı ve öyle bir riskli bir ameliyata girmenize gerek kalmadan direkt olarak işte blok halinde alıyorsunuz o kıkırdakları, kıkırdak bankasından belli bir ücret karşılığı. Uyum sağlıyor mu? Uyum sağlıyor, hiçbir problem de olmuyor. Özellikle siyahi hastalar, etnik noz hastaları çok sık geliyor artık ülkemize ve bu hastalara bunu kullanıyoruz ve çok da güzel oluyor. Yani amaç aslında o yüzün ortasında mesela basık olan burnu tekrardan iskeletize ettiğiniz zaman hasta çok daha şekilli, çok daha güzel bir forma geliyor. Aynı şekilde özellikle kalın derili tiknoz dediğimiz, yani aşırı derisi kalın olan hastalarda da burnu küçültmek için mesela eğer doku alırsanız, kemik alırsanız, kıkırdak alırsanız oradaki zaten deri çok fazla yoğun bir şekilde kalındır. Bu tip hastalarda küçültmekten ziyade aslında tam tersine iskeletize etmek gerekiyor ki burun şekilli bir görüntü haline gelebilsin. Bunlar tabii ki master class dediğimiz aslında çok ileri seviye burun ameliyatlarıdır. O yüzden sizin yapınız eğer çok basit, çok kolay bir burun yapısı, yani küçük bir kemeriniz var, deriniz normal incelikte, işte ufak tefek problemleri varsa o tip burunlarda zaten sorun yaşanmıyor. Ama özellikle böyle ileri düzeyde problematik vakalar, problematik hastalarda ya da böyle problematik bir burun yapınız var ise, daha önce yapılmış ise ya da farklı bir burun şekliniz var ise bu tip durumlarda mutlaka tecrübeli bir hekime kavuşmanız gerekir. Bu çok önemli. Kesinlikle. Tabii ki tecrübe deyince işin içerisine şunu söylemek lazım. Bir hekim eğer yılda, diyorum bakın, artık önceden mesela 100 tane burun yapmış olan hekimi biz tecrübeli kabul ederdik ama artık bu geçerli değil. Bence yıllık en az 100 tane burun yapıyorsa o hekim için tecrübeli bir hekim denilebilir. O yüzden de hani hakikaten sayısal anlamda çok fazla hastayla karşılaştığında çok fazla tecrübesi oluyor. Bu da otomatik olarak hastalara yaklaşımını değiştirebiliyor. Çünkü burun ameliyatı standart bir ameliyat değildir. Her hastada aslında yeni bir ameliyat, yeni bir teknik uyguluyorsunuz. Ben hiçbir hastanın ameliyatında diğer hastama yaptığımla aynı tekniği kullanmıyorum. Mesela günümüzde özellikle burun ameliyatı ile ilgilenen izleyicilerimiz varsa onlar söylediklerimi çok iyi anlarlar. Çünkü onlar çok ciddi araştırma içerisindeler.
Mesela açık rinoplasti, kapalı rinoplasti, preservation dediğimiz koruyucu rinoplasti teknikleri uygulanıyor günümüzde ve bunların her birisi de bilimsel olarak geçerliliğini korumuş ve geçerli olan teknikler. Fakat bu tekniklerde her hastaya aynı şekilde yaklaştığınızda bir sürü problemle karşılaşıyorsunuz. Bir sürü problemler oluyor ve hastalarda tabii ki amacımız korumak, dokuları korumak, ligamanları korumak, nefes almayı, fonksiyonu korumak, görüntüsel anlamda korumak. Fakat bütün bunları yaparken de bazen bir tekniğe böyle yobaz şekilde diyeyim, böyle takıldığınız takdirde gereksiz bir takım işlemler yapılabiliyor. Yani gereksiz işlemlerden kastım fazla aşırı yapılmış işlemler de olabiliyor. Bu da burnu korumaktan ziyade bu defa parçalayıcı burun tekniği diyorum ben buna. Hani bazen o koruyucu yöntemler bile fazla agresif olabiliyor. Yani bir şey de hani bir takım yapıları koruyacağız derken bir takım yapıları da bozuyorsunuz aslında. Hani dışı belki koruyorsunuz ama işte hani bunu şöyle düşünün. Kaportayı sağlam tutuyorsunuz ama içerideki motoru, aksanı bozuyorsunuz ya da alttaki yapıları bozuyorsunuz. Bu da ileride düzeltilebilme şansını ya da ileride yaşanacak bir takım sorunlara da sebep olabiliyor. O yüzden burun ameliyatında hastaların bence çok dikkatli olması gerekir. Yılda yüzün altında burun yapan bir hekimle değil de yüzün üzerinde burun ameliyatı gerçekleştiren bir hekimle bu takım işlemleri yapmak gerekir. Ben mesela kendi pratiğimde tabii ki meme de yapıyorum, vücut estetiği de yapıyorum ama en sık yaptığım hala burun. Yani her gün ben burun ameliyatı gerçekleştiririm ve bu tip hastalarımda da olabilecek en güzel sonucu almaya bakarım. Tabii ki bana özellikle zor burunlar gelir. Yani problematik burunlar gelir ya da problem yaşamış, daha önce ameliyat olmuş olan hastalarla çok sık karşılaşıyorum. İster istemez zor vakalarla, zor burunlarla karşılaştığınızda artık diğer burunlar benim için çok daha kolay bir hale geliyor. Peki diyeceksiniz, bu neden zorlar daha sık geliyor bana? Çünkü mesela hasta bir hekime gidiyor, o hekim ona çok böyle ümit var konuşmuyor ya da kolay burunları alıp zor burunları şutlayan yani gönderen bir hekimle de karşılaşmış olabilirler. Bu tip hastalar genellikle tabii ki hani herkese gidiyor, işte 2 ameliyat gerekir diyor ya da işte şöyle olur, böyle olur, güzel olmaz, eğiklik kalabilir, şu olabilir, bu olabilir. Tabii hasta korkunca otomatik olarak daha tecrübeli bir hekim gereği hissediyor. Bu tip durumlarda da bana başvuruyorlar ve ben bu hastaları kabul ederim. Çünkü zor burunla çok fazla pratik yaptığım için, çok zor burunlarla uğraştığım için genellikle bu hastalarda tabii çok güzel ve başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Kolay burunlarda benim için artık çok daha basit oluyor. Yani onlarla yaptığım işlemlerde çok daha güzel sonuçlar veriyor. Önemli olan bizim halkımızın hakikaten burunlarının zor olduğunun bilinmesi bence çok önemli. O yüzden burun ameliyatlarında bu kadar başarılıyız. Çünkü bizim coğrafyamız hakikaten zor burunların olduğu bir coğrafya. Çünkü batılı ırkta ya da işte uzak doğudaki burun şekilleri biraz daha farklı. Tabii. Ama bizim coğrafyamızda hakikaten kalın derili, iri yapılı burunlar çok fazla ve bu tip burunları eğer şekillendirebiliyorsanız hemen her burnu da şekillendirip iyi sonuç alabilirsiniz. Bu yüzden zor burunlarla uğraşan, daha önce yapılmış burunlarla uğraşan bir hekim olarak diğer hastalar benim için zaten hani çerez gibi oluyor kısacası. Yani çok küçümsemesem de hakikaten her burun zordur aslında ama hakikaten güzel sonuçlar alıyoruz. Şimdi burundaki ana kritik nokta şu aslında, yüzde hangi ameliyatı yaparsanız yapın, iskeletle ilgili bir işlem yaptığınızda bu ciddi bir fark ortaya koyar. Yani yumuşak doku değil de kemik yapısıyla, ki burunda da kemik olduğu için burunda yaptığınız o kemikle ilgili işlemler kişinin yüzünü çok ciddi anlamda değiştirir. Zaten onunla alakalı Evet. da soracaktım. Yani burun estetiği sonrası yüz hatlarında ve görünümde yani ciddi bir değişiklik oluyor mu? Kesinlikle. Yani burun yüzü en çok değiştiren organ. Kesinlikle. Çünkü çıkıntılı olduğu için. Bununla beraber iskeletle ilgili işlem yaptığınız için, yani kemikle ilgili çalışmalar yaptığınız için otomatik olarak yüzü çok değiştiriyor. Ama bununla beraber düzgün bir burun ameliyatına karar veriyorsanız aslında bu tip hastalarda sadece burun değil, bazen çeneye de müdahale etmek gerekiyor. Geçen ben bir ortodontist arkadaşımla konuşuyorum. Ben şunu söylemiştim, bizim halkımızın dedim yani 100 hastanın belki %25'inde, yani 4'te 1 oranında 4 hastanın birinde çene problemi de var. Çeneler küçük oluyor. Bizim halkımız genel anlamda çenesi küçük, yuvarlak yüzlüyüz. O yüzden
ortodontist arkadaşım ben dedi bu oranın %25'i çok küçük buldum dedi. Çünkü %70'e yakın dedi. Yani hakikaten aslında burun ameliyatı olan hemen her bireyin aslında beraberinde kombine olarak bir çeneyle ilgili prosedüre de ihtiyacı olduğunu düşünüyor o. Ki ben bu oranı %25 demiştim ama bence de biraz daha yüksek bir orana tutabiliriz. Yani aslında yüzüyle ilgili güzelleşmek isteyen, daha güzel, daha hoş bir yüze sahip olmayan kişi mutlaka bir plastik cerraha başvurursa biz o hastalara belki sadece burun değil beraberinde yaptığımız bir takım işlemlerle de o kişiyi çok daha güzel, algısı çok daha iyi, çok daha net ve güzel bir görüntüye kavuşturmamız mümkün olabiliyor. Evet. Peki burun estetiği ameliyatında beklenti ve sonuç arasında nasıl bir ilişki kurulmalıdır? Şimdi şöyle, önemli olan şey aslında ben hastanın burnunun zorluğuna çok bakmıyorum. Çünkü ben hani çok pratik yapan, çok fazla ameliyat yapan, gerçekleştiren bir hekim olarak burnun zorluğu beni çok fazla yormuyor. Burnundan ziyade hastanın beklentisi, hastanın kişilik anlamındaki zorluğu beni daha fazla yoruyor. Eğer bir hastayı kabul etmiyorsam burnu zor olduğu için değil de kişinin kendisi zor olduğu için kabul etmeyebilirim. Çünkü beklenti burada çok mühim. Yani çok büyük bir burundan küçücük bir burun çıkma ihtimali yok. Böyle bir beklenti içerisinde olan bir kişiyi tabii ki otomatik olarak siz olmayın diyorum ya da yapabilen varsa yapsın diyorum ki kime gitse mutlaka elinde patlar o hasta. Burada önemli olan şey hastanın beklentilerini olması gereken en optimum seviyeye getirmeli. Biz de hekim olarak onu yapabileceklerimizi net ve gerçek bir şekilde ifade etmeliyiz. Hiçbir burunun asla ve kat'a %100 olamayacağını, bunun bir hani kul yapısı olduğunun bilinmesini özellikle çok tavsiye ediyorum. Yani kişilerin bu bilinçle olurlarsa biz hekimler de burun ameliyatı yaparken bir sanat icra ediyoruz. Bakın estetik operasyonlar özellikle burun ameliyatlarında amaç sadece medikal anlamda yaptığımız, cerrahi anlamda yaptığımız bir işlem değil. Aynı zamanda bir sanat icra ediyoruz ve sanat biliyorsunuz yorum kabul eden bir konudur. Tabii heykeltıraş gibi yani onlar Evet. nasıl Evet. işliyor bir Evet. büstü aynı şekilde. Aynı şekilde ve hastanın da tabii ki o yaptığınız eseri kendisi için olabilecek en güzel sonuç olabildiğini bilebilmesi ya da bizim oradaki kritik anlatımlarımız çok mühim. Yani hastaya neyle karşılaşacağını 3 aşağı 5 yukarı anlatabiliriz ve hiçbir burnun hatasız olamayacağını, yani hatasız dediğim hani kul yapısı olduğu için yapılabilecek işlemin %100 olamayacağı gerçeğini hastaya anlatıyoruz. Yani diyelim ki bir burun ameliyatı yapıyoruz, %95, %90 başarılı. Bu kadar olabiliyor. Yani çünkü oradaki kemik ile ilgili işlem yaptığınızda mesela hastanın kemikleri küçük yaşlarda kırılmış olabilir, ezilmiş olabilir. Buna bağlı olarak da büyürken o kemik daha deforme bir şekilde iyileşebiliyor. Yani kemik dokusunu demir gibi düşünmeyin. Yani demiri bükersiniz, eğersiniz ama kemik sonuçta kırılan bir şey. Yani o eğikliği, o açıları biraz daha farklı yapmaya çalışırsanız, bir takım şeyleri daha değiştirmeye çalışırsanız bu defa kemik tuz buz oluyor elinizde. Bu defa burunlar çöküyor, ciddi problemler yaşanıyor. Anlatmaya çalıştığım burun ameliyatı olacaksanız çok dikkatli olun ve mutlaka yılda en az 100'ün üzerinde ameliyat yapmış tecrübeli bir hekime denk gelin ve sosyal medyada da özellikle son sözüm yapılmış işte burun hastaları görüyorsunuz, örnekler görüyorsunuz. Bunların pek çoğunun aslında özünde de kötü burunlar olmadığını, yapılan işlemlerin ufak tefek şeyler olduğunu, eğer sizin daha ciddi beklentiniz ya da zor bir burun yapınız varsa mutlaka tecrübeli hekimlere gitmeniz gerektiğini burada özellikle vurgulamak istiyorum. Evet, özellikle sosyal medyadan çok etkilenmemelerini ben de tavsiye ediyorum. Çünkü çoğunda zaten Photoshop da var. Yani Evet. hani bu dudak estetiği için de geçerli, dudak dolgusu, yani burun estetiği için de geçerli. Onların hepsinin çoğunluğuyla oynuyorlar zaten. Hani bizzat birebir görmek lazım gerçek halini. O yüzden çok etkilenmemizi tavsiye ediyorum sayın izleyiciler. Evet, sonuna geldik programımızın sayın hocam. Evet. Sağlık Türkiye'de programında estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Fatih Dağdelen benim kıymetli dostum, konuğumdu. Yine çok güzel konular konuştuk. Programımız devam edecek.